Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak ılık su ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Suyu hafif ılık kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Göz kararı olacak şekilde yavaş yavaş unu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. 1 paket kabartma tozu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Un azar azar ekleyerek toparlamaya başladım. Biraz daha toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum. Dediğim gibi ne kadar yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Yaklaşık bir 4 dakika kadar da bu şekilde yoğurdum. Hamuru tezgaha alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile ikiye bölüp 2 tane bez elde ediyorum. O an elimin altında bıçak vardı. Hemen bıçak yardımıyla kestim. Hamur kartı varsa hamur kartı kullanabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz hamuru yoğurduktan sonra da dinlendirebilirsiniz. Bezeleri hazırladığınız zaman dinlendirme yapmadan direkt açmaya başlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Üzerini kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim. Oklava yardımıyla çok da ince olmayacak şekilde açıyorum. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerden bir tanesini açtıktan sonra çok az unluyorum, katlayıp kenara alıyorum. Diğerini de hızlı bir şekilde açıyorum. Diğer hamuru da açtıktan sonra oda ısısında yumuşamış olan tereyağından bol bol sürüyorum. Bu hamur yağı seviyor, o yüzden bol bol kullanmaya dikkat edin. Yaklaşık 200 gram kadar kullandım. Sürerken hamur kartı kullandım. Dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz. Bol bol kalın kalın sürüyorum.
Katladığım hamuru da üzerine serdim. Tekrardan yağ sürüyorum. Katmer katlar gibi katlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İkinci hamurun üzerine de yağdan bol bol sürdüm. Hafif çekiştirdim. Dikdörtgen şekline getirdim. Tekrardan katladığım yere yağ sürdüm. Bu aşamada tekrardan yağ sürüyorum. Katladıktan sonra bir tane servis tabağına alıyorum. Üzerini kapatıp 1 saat kadar dolapta dinlendiriyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Tezgaha biraz un serpiyorum. Merdane yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. İlk etapta bu şekilde merdaneyi vurarak büyütüyorum. Dikdörtgen veya kare şeklinde açarsanız daha güzel kesilecektir. Yaklaşık 50-55 santim olacak şekilde açtım. Açtıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Biraz gözüme küçük geldi, biraz daha büyüttüm. Her bir hamuru 3'e bölüyorum. Daha sonra tekrardan ortadan 2'ye bölüyorum. Yine her bir parçayı 3'e bölüyorum. Ben bu şekilde ayarladım. Dilerseniz daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. İç harcı için yağlı köy peyniri kullandım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Patatesli ve kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Peynirleri koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi kapatıyorum. İyice sıkıştırıp tersini çevirip yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Çok kolay ve pratik bir börek oluyor. Çıtır ve kıtır börek severler için çok güzel oluyor. Kat kat tel tel ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda katlarını yakından görebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bir 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. İçerisinde kabartma tozu olduğu için. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için bir bıçak yardımıyla çizik atıyorum. Daha sonra çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişiriyorum. Böreklerim fırından çıktı. Sizler için doku testi yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.